Saygıdeğer izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın bilim insanları birbirine girdi. Gerekçe ise maalesef yine aşı. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da İsveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya 30 yaşın altındaki erkeklere Amerikan menşeili Moderna adlı aşının vurulmasını yasakladı. Gerekçe ise çok sayıda kalp kası iltihabı yani miyokardit olarak bilinen kalp rahatsızlığı vakalarının sayısının artması. Artık saymış olduğum bu 4 ülkede 30 yaşın altındakilere hiçbir şekilde Moderna adlı aşı yapılmıyor. Meydana gelen bu olay, bu açıklamadan sonra adeta bilim insanları bu Moderna'yı tefe koydular. Dünya Sağlık Örgütü İsviçre'den bir son dakika açıklaması yaptı ve hemen ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre Dünya Sağlık Örgütü'nden aşıların faydalarının daha fazla olduğunu, zararların ufak olduğunu ifade etti. Yine bu aşıyı üreten Moderna adlı şirketten de bir son dakika gelişmesi var, bir son dakika açıklaması var. Moderna yapmış olduğu açıklamada bunların normal olduğunu, aşının faydasının daha yüksek olduğunu, Covid-19'a yakalananların zaten miyokardit rahatsızlığına yakalanma riskinin daha da yüksek olduğunu ifade etti. Değerli izleyicilerim, Avrupa'daki bilim insanları ise özellikle Finlandiya, İsveç, Norveç gibi İskandinav ülkelerinde bu açıklamalara ateş püskürdüler. Vaka sayılarının yani miyokardit rahatsızlığına yakalanan insanların sayısının arttığını ifade ettiler. Bu açıklamanın dikkate alınması gerektiğini diğer ülkeler tarafından da önemsenmesini beklediklerini söylediler. Değerli izleyicilerim, ben burada şunu görüyorum. Bilim insanları bir tanesi A diyor, bir tanesi B diyor. Peki vatandaş kime inanacak? Moderna adlı bu aşının piyasaya çıkmadan önce yan etkileriyle ilgili olarak miyokarditle ilgili herhangi bir açıklama var mıydı? Hayır, yoktu. Şimdi değerli izleyicilerim, bu olayla ilgili dünya ajanslarına düşen bu son dakika gelişmesini, haberini önce sizinle paylaşacağım. Ardından Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, evet değerli izleyicilerim, Avustralya ve diğer Avrupa ülkelerindeki son durum nedir bu konuyla ilgili bu gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Değerli izleyicilerimiz, Finlandiya Sağlık Enstitüsü Müdürü bu konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Yapmış olduğu bu açıklamada 1991 sonrası doğan tüm erkeklerde Moderna aşısının durdurulduğunu ifade etti. Finlandiya, Norveç, İsveç ve Danimarka'yı kapsayan bir araştırma Moderna Covid-19 aşısının 30 yaş altı erkeklerde miyokardit, kalp kası iltihabı oluşma riskini arttırdığı gözlemlenmiştir dedi. Enstitü bunlara ek olarak yapılan araştırmanın önümüzdeki haftalarda yayınlanacağını ve verilerin Avrupa İlaç Ajansı EMA ile de paylaşılacağını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nden bazı yetkililer ise mRNA teknolojisine sahip aşıların yararlarının risklerinden daha fazla olduğunu ifade etti ve ülkelerin kararlarına katılmadıklarını söylediler. Bir Moderna sözcüsü ise ülkelerin kararları hakkında bunlar hafif vakalardır. Bireyler standart tedavi ve istirahatten sonra iyileşme eğilimindedirler. Covid-19'a yakalananlarda miyokardit oluşma ihtimali daha fazladır. Aşı olmak ise bundan korunmanın en iyi yoludur. İtalya Sağlık Bakanı da bununla ilgili olarak bir son dakika açıklaması yapmış oldu. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yapmış olduğu açıklamada Moderna aşısını askıya almayacaklarını şimdilik ifade ediyorum dedi. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, insanlar gerçekten şu anda kafaları karışık, karma karışık durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Dünya Sağlık Örgütü'nden şöyle bir açıklama geliyor.
Evet, bu Moderna denilen aşılar miyokardite neden olur demiyorlar. Diyorlar ki yararları daha fazla. Burada sorun ya da problem yarar hangi derecede değil ki. Burada sorun, anlamak istemiyorlar herhalde. Danimarka'da, İsveç'te, Finlandiya'da, İzlanda'da, Norveç'te, şimdi Norveç'te muhtemelen bu kervana katılacak, yasaklayacak. Yapılan araştırmaya göre miyokardit, kalp kası, iltihabı, rahatsızlığı olan vakaların sayısı artması, bunu konuşmuyorlar arkadaşlar. Başka bir şey söylüyorlar. Bu açıklama bana göre doğru bir açıklama değil. Şimdi baktığımızda bu ülkelerdekiler de bilim insanları, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'daki ya da diğerlerinde bilim insanı. Şimdi vatandaş olarak biz kime inanacağız? Soru bu. Neye inanacağız? Şimdi Avrupa karışmış vaziyette arkadaşlar bu konuyla ilgili olarak. Avrupa şu anda birinci gündem maddesine bunu taşıdı. Yasaklayan şu anda 4 tane ülke var. Bu ülkelerin sayısının artması bekleniyor. Şimdi Moderna'nın yapmış olduğu açıklama tam bir fiyasko. Diyor ki zaten Covid-19 kalp kası iltihabına neden olabilir diyor. Bizim sıvımızla alakalı bir durum yok diyor. Bana göre işin içerisinde para var. Sözleşmeleri yaptılar. Paraları aldılar. Şirketlerinin değerlerine değer kattılar. 3-5 kişi diyor yakalanmış. Olur böyle şeyler diyor. Ben Moderna'nın yapmış olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğu açıklamadan bunu anlıyorum. Arkadaşlar, insan sağlığı gibi böylesine önemli bir konuda bilim insanlarının birbiriyle kavga etmesi, farklı açıklama yapması kafalardaki bu sıvılarla ilgili soru işaretlerini arttırmıyor mu? Sizin içiniz rahat mı? Şu an Avrupa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kanada'dan, Avustralya'dan ya da diğer ülkelerden bizi izleyen insanlarımız ne düşünüyorlar? Çok merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazın. Burada değerli izleyicilerim, biz bu aşıyı olun ya da olmayanı konuşmayız. Doktorunuza gidin, doktorunuza danışın, doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Bu aşı konusunda. Ben olun olmayın demem zaten. Bu sizin karar vereceğiniz bir durum. Ama benim burada konuşmuş olduğum nokta bu işin sosyolojik, ekonomik, psikolojik boyutu. İnsanlar neye inanacağını şaşırmış vaziyette. İşte ülkeleri saydık. Avrupa'nın içerisinde bile, bırakın Amerika Birleşik Devletleri'ni, Kanada'yı, Avustralya'yı, Avrupa'nın içerisinde bile bilim insanları birbirine düştüler. Birbirleriyle kavga ediyorlar bu olaydan dolayı. Vatandaş ne yapsın? Vatandaş ne yapacak? Vatandaş iki arada bir derede kalmış. Vatandaşın kaderi bunların eline terk edilmiş vaziyette. Terk edilmiş vaziyette kaderini teslim etmişiz bunlara. Bunlar parayı alıp ceplerine koydular. Olur böyle şeyler diyorlar. İnsan sağlığı gibi önemli bir konuda bu yaklaşım hiç hoş bir yaklaşım değil. Değerli izleyicilerimiz bakın. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da da maalesef vaka sayılarının arttığını gözlemliyoruz. Bu ülkelerde tedbirler bazı noktalarda sıklaştırılsa da artık eskisi gibi olmayacak. Vatandaşın birinci önceliği bu ve diğer ülkelerde artık ekonomik boyut. İnsanlar bu koronavirüs döneminde görmüş olduğu zararı her ne pahasına olursa olsun artık telafi etmek istiyor. Ama üzülerek görüyoruz ki vaka sayıları artıyor. O zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor. Her şey başa mı dönüyor? Bu kadar aşılanmalara rağmen vaka sayılarının artmasının gerekçesiyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Aşı dediler, aşılar. Karantina dediler, karantina. Kapanma dediler, kapanma.
O dediler, bu dediler. Neden hala bu iş çözülemiyor? Bilim insanlarının buna cevap vermesi gerekiyor. Ve daha ne kadar insanların hayatında bu virüs kalacak? Bakın sürekli bir mutasyona uğruyor. Mutant, o mutant, bu mutant falan deniliyor. Sürekli değişiyor. Yine BioNTech'in ortaklarından olan bu aşıyı bulanlardan Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaptı. Dedi ki, önümüzdeki yıl bu aşı revize edilebilir, yeni bir aşı çıkartabiliriz dedi. Bu ne demek? Bu virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Hayatımızda kalmaya devam edeceğiz. Hayatımızda kalmaya devam edecek ve biz de yenisini yapacağız diyor. Beni takip edenler bilir ben ne dedim. Bu işten kurtuluş yok arkadaşlar. Ölene kadar bu aşıları olacaksınız diyecekler. Ne zamana kadar? Mezara kadar. İşte bakın şimdi Profesör Doktor Uğur Şahin yeni bir açıklama yaptı ve dedi ki önümüzdeki yıl yeni bir aşıyla huzurlarınızda olacağız dedi. Bu ne demek? Virüsle yaşamaya devam, yeni aşılara devam, devam. Ne zaman ki bu aşılar ve bu testler, test boyutu da var biliyorsunuz, biter, işte o zaman da insanlık bu illetten kurtulur. Ne zaman biter? Buyurun cevabını siz verin. İnsanlık bundan kurtulur mu? Değerli izleyicilerim, bu konuyla ilgili yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen ele almamızı istediğiniz konuları ve bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra eğer bu yayınımızı beğendiyseniz de sizlerden bir like atmanızı, beğenmenizi hasreten rica ediyorum. Dünyanın dört bir yanından bizleri izleyen saygıdeğer izleyicilerimizin eğer halen kanalımıza da abone olmadıysalar abone olmalarını bekliyorum.